Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Achtung, ben geldim. Ozan Kurtbay. Aynen, evet. Arkadaşlar, Astro Veri Dataları Makine Öğrenmesi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Önümüzdeki haftayı değerlendireceğiz. Solay fayımız hemen açılsın. Achtung. Ve Cumartesi bugün 4 Nisan 2026. Sizden önceki ricam bol bol like ve bol bol yorum atmanız. Mayday mayday. Aynen. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Cumartesi, pazarı geçelim. Çünkü pazartesi önemli olan. Ay Akrep Burcu'nda, pazartesi günü Ay Yay Burcu'nda. Burada görüldüğü gibi. Şimdi önümüzdeki hafta pazartesi günü Ay Yay Burcu'nda. Salı Ay Yay Burcu'nda. Çarşamba Ay Oğlak Burcu'nda. Perşembe Ay Oğlak Burcu'nda. Cuma öğleden sonra artık Oğlak Burcu'nu sona erdiriyoruz. Ve Kova Burcu'na geçiyor. Kova Burcu'nda Plüton ile kavuşum yapıyor öncelikle. Pazar Kova burcunun 22 derecesine geçiyor ve Plüton'la kavuşumdan çıkmış oluyor ve 22 derece 5 derece Plüton'la kavuşumdan çıkmış oluyor ve ondan sonra önümüzdeki haftanın sonundan sonra ay düğümüyle kavuşuma geçecek ama o önümüzdeki hafta gerçekleşmeyecek. O ondan sonraki hafta gerçekleşecek ama önümüzdeki hafta bir önemli olay daha var. Takip ettiyseniz gezegenleri. Cumartesi'ye dönelim, hayır. Cuma'ya dönelim, hayır. Evet. Takip ettiyseniz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan önümüzdeki hafta gün Mars Balık Burcu'nda kendi yönettiği burç olan Koç burcuna geçiş yapıyor önümüzdeki hafta. Mayday mayday. Aynen. Koç burcuna geçiş yapıyor. Başka bir değişim var mı şu anda gezegenlerde? Hayır. Değişim yok. Ve bu demek oluyor ki şimdi bakalım bir hesaplayalım matematiksel olarak. Pazartesi günü Ay Yay'da. Yay artı bir burç. Matematiksel olarak artı bir burç. Salı günü artı bir burçta. Çarşamba günü eksi bir burça geçiş yapacak. Oğlak burcuna. Eksi bir burç. Çarşamba hop. Perşembe günü ay Oğlak burcunda eksi burçta ve önümüzdeki hafta ay haftanın sonunda Kova burcuna geçecek. Artı bir burca tamamlayacağız. Ancak eksi bir burcun kavuşumuyla, eksi bir gezegenin kavuşumuyla Ay Plüton ile kavuşuma girmiş olacak. Plüton eksi bir burç. Eksi bir gezegen pardon. Ama işin bir de öbür tarafından bakın. Ne demiştim daha önce? İki eksi gezegenin, iki eksi kutbun çarpımı artıdır. Eksi çarpı eksi eşittir artı. Kavuşuma girecek ama artı bir burçla girecek ve kavuşumda eksi bir burçla girdiği için double artı. Çift artı olacak. Ve önümüzdeki hafta eksi bir başka burçta olan Mars artı bir burcu olan Koç burcuna geçiş yapacak. Yani önümüzdeki haftanın sonunda oldukça verimli matematiksel bir döngüye giriş yapmış olacağız. Achtung, haftanın finali çift artıda çok güzel bir hafta olacak. Ama Merkür eksi, Venüs eksi, Jüpiter eksi bir burçta. Ancak Jüpiter Yengecin yaratıcılığından faydalanabildiği için eksi bir burçta olmasına rağmen artı görevi görüyor. Çünkü olasılıklar, inşa etme olasılıkları sunuyor bize. Çünkü Jüpiter'in en rahat ettiği burç, yüceldiği burç yengeçtir. Çünkü su oranı, yaratıcılık oranı ne kadar yüksekse Jüpiter orada çok iyi çalışır. Çünkü zaten olayı bu yaratıcılıktan olasılıklar üretebilmek. Jüpiter'in görevi bu. Aynen. Jüpiter'in görevi bu. Uranüs'te
eksi bir burçta olmasına rağmen o eksi burç bizim inşa ettiğimiz eksi olmasına rağmen eksi çarpı eksi, eksi çarpı eksi, eksi çarpı eksi artıya dönüştürdüğü için krizsel olarak Uranüs kriz yaratıyor. O şekilde üst bilince geçiş yapıyoruz. Aynen. Ve orada şimdi Jüpiter'in olasılıklarını al. Olasılıklarını al Jüpiter'in. Uranüs'e ver. Uranüs ondan güncellenmiş değerler yaratsın. Çünkü Uranüs güncelleme demek. Üst bilince taşımak demek. Aynen. Ve Venüs Boğa burcunda kendi evinde eksili olmasına rağmen değerlerimizi en estetik haline şekillendirmek demek değerlerimizi. Uranüs değerleri üst bilince taşımak. Venüs estetikle dönüştürmek demek. Birleştir şimdi. Bir de Jüpiter'in olasılıklığını getir. Önümüzdeki hafta oldukça verim üstü bir hafta. Sebep? Çünkü haftanın sonunda bir de buna Ay Plüton kavuşumu Kova burcuna ekle. Artıyı. Dönüşüm artık iyice artıya gidiyor. Kovada eksi Ay çarpı Plüton artı. Eksi çarpı eksi artı. Kova artı. Jüpiter yukarıda. O artıyı daha da geliştirecek eksi olasılıklar. İnşa edebilecek eksi olasılıklar. Ve bunları daha üst bilince taşıyacak Uranüs krizleri Boğa burcunda. Ve bunu daha üst bilinçte hem artıya getirilebilecek olasılıklar hem de estetiğe dönüştürebilecek değerler. Mayday Mayday. Ve bunu Mars'ın Koç burcuna geçmiş haldeki savaş alanında inşa edecek. Düşün bak nasıl bir saray inşa edebilirsin önümüzdeki hafta. Nasıl bir saray inşa edebilirsin? Satürn'ün Koç burcundaki yaşam alanında. Ama bunu disiplinli, mantıklı ve matematiksel olarak yaparsan olur. Çünkü Ay haftanın başında Yay burcundan geçiyor. Yay burcu en üst ilimler. En üst bilimler. Bilimler ve ilimler. İkizler burcu liseye kadar olan kısım. Liseden sonrası yay. Liseden sonrası yay. En üst bilimlerde artık en high level'a gidip ilerleyip oraya kadar en son oraya dönüşme zamanı. Aydan Oğlak'a, Oğlak'ta elde tutulur en ham veri, çünkü Oğlak Satürn gezegeni tarafından yönetilir. Elde tutulur en ham veri. Şimdi Ay Yay burcundan geçti. En üst üniversiteye girdiğini düşün. Yay üniversite. Hayatındaki üniversite. En üst uzmanlık. O en üst uzmanlıkta Ay Oğlak'tayken en üst uzmanlıkta sana Oğlak diyor ki al bu ham veriyi. Burası en üst level. Al bu ham veriyi. Kendi hayatındaki ham veriyi al. Plüton'la Kova burcunda dönüştür. Dönüştür. Bu esnada Mars kendi yönettiği savaş alanına seni sokuyor. Orada zaten Satürn var. İstikrar, matematiksel istikrar ve disiplin. Girdin içeriye o ham veriyle, daha üst bilinci alanına, Plüton'la. Orada karşına Jüpiter çıktı. Yengeç burcunda. Sana bütün olasılıkları göndermeye başladı. Ve ama olasılıklar gelmeye başladı. Krizle gelmeye başladılar. Niye? Uranüs Boğa'da. O değerleri kriz alanında yaratacaksın. Çünkü Uranüs de orada. Ve çıkan sonucu alıp Venüs'le birleştirip, eksideki Venüs'le birleştirip estetiğe dönüştüreceksin. Ve Satürn'ün kontrolünde istikrarlı, mantıklı ve matematiksel çok büyük hayatına bir algoritmik alan yaratacaksın önümüzdeki hafta. Önümüzdeki haftanın matematiksel algoritması bunun üstüne kurulu arkadaşlar. Net. Tamamen net. Yapacak bir şey yok. Bu noktaya gelmek zorundasın. Dikkat etmen gereken konu, bu noktaya gelemeyenlerin sana tutunma çabası. Çünkü bir şekilde oraya gitmek zorundalar, yoksa botlaşacaklar. Bot program halinde sağa sola çarpacaklar. Ondan sonra kuantum altı alanına gidecekler.
Yapacak bir şey yok. Matematik şaşmaz. Matematik hiçbir şekilde şaşmaz. Şimdi bunu burçlar üzerinden değerlendirirsek bol bol like ve bol bol yorum arkadaşlar ve benden kendi özel algoritmasını analizini isteyenler kurtbay76@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Achtung. Şimdi Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar, siz önümüzdeki hafta direkt 9 numaralı evden başlıyorsunuz. Bütün yaşam alanınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Ne sekti, ne sekmedi, seken her şeyi birleştirip daha üst aşamaya götürmeniz gerekiyor. Yaşam alanınızı artık iyice tıkır tıkır oturacaksınız. Ne sekti, ne sekmedi. Sekenleri haftanın ortasında, şimdi bu kontrolü ay burcundayken yapacaksın. Ay Oğlak burcuna geçtiğinde senden ham veri isteyecek zaten. Çünkü aynı zamanda senin kariyer evin. O ham veriyi sen Oğlak'la burun buruna geldiğinde onun matematiksel hesabını yapmaya oturmaya başladıktan sonra artık en gerçekle yüzleşeceksin. Orada en matematiksel, en mantıksal sonucu çıkarmak zorundasın. Çünkü ondan sonra sekenler tarafından dönüş yok. Oradan ay Kova burcuna geçiyor. 11 numaralı eve. Topladıklarının hepsini Plüton'la kavuşuma sokacaksın. Bitti. Fabrikaya girdin. Yapacak hiçbir şey yok. O fabrikaya 11 numaralı ev. O fabrikada zaten senin gibiler var. O ayıklamayı yapmış. Orada elindeki bütün ham veriyi geliştirmiş. Savaş alanında en estetik yaşam alanını bir araya getirecek senin gibi insanlar var 11 numaralı ev. 11 numaralı evin konusu zaten bu. 11 numaralı evin konusu bütün şahsi yetenekleriyle oraya gelebilmiş olan, uzmanlaşmış ve güncelleşmiş ve kalan seken bütün bilgileri toplamış, bir araya getirmiş, bütünleşmiş ve geliştirmeye odaklanmış ve kendini kanıtlamış olan herkes 11 numaralı evinde bulunur. Aşmıştır artık her şeyi o konuda. 11 numaralı ev. Orada Plüton kavuşumu olacak. Orada herkes kozlarını ortaya koyacak. Ben bunu yaptım, ben bunu yaptım, ben bunu yaptım, ben bunu yaptım. Orada ne yaptığın tamamen ondan sonraki süreci belirleyecek Sayın Koç. Önümüzdeki hafta bu sizde. Bunu yapmak zorundasınız. Mantık dışı her şey Satürn'ün eleğinden geçer. Mantık dışı yaptığın her şey. 1 numaralı evinden yani. Tık. Tam yaşam alanına sokacaksın, sıktı. Ben oldu zannetmiştim. Olmamış. Onu belirleyecek olan sen değilsin Satürn. Yapacak hiçbir şey yok. Gelelim boğa burçlarına. Boğa burçlarında olay ne? 8 numaralı ev. Önce başkalarının kaynaklarının içine giriş yaptın. Orada gördüklerini gözden geçirdin, onları yönettin. O yönettiklerinden çıkan pozitif sonucu, artı sonucu kiminse ona vereceksin. Çünkü başkalarının kaynakları. Onlardan aldığın senin hakkını alıp 9 numaralı evdeki oğlağa götüreceksin. Oğlak bunu tamam dedi mi? Bu senin hakkın ve hakkını vererek güncelleştirmişsin. Çünkü başkalarından alıyorsun, onun üstüne bir de kendi kabiliyetini ekliyorsun. O artık senin. Ondan sonra 10 numaralı evdeki Plüton'la kendi kariyerine dönüştürmeye başlayacaksın. Sayın Boğa. Ama önce başkalarının kaynakları üstünden giriş yapacaksın. Mars nerede? 12 numaralı evine giriş yapıyor. Senin enerjin önümüzdeki haftadan itibaren şurada birikecek ve bunu dağıtmak zorundasın. Çünkü 12 numaralı evdeki Mars enerji orada sıkıştırır. Yavaş yavaş alıştıra
istikrarlı bir şekilde dışarı çıkacaksın. Yoksa o dışarıya yaymadığın akış artı eksi olarak bedeninde patlar. Eksi olarak bedeninde patlarsa hastaneye gitmeye çalışırsın. Çünkü dışarıya atmadın o enerjiyi. 2 ay boyunca 2 ay istikrarlı bir şekilde bunu yönetmek zorundasın. Ve bu öyle böyle bir enerji değil. Çünkü Mars kendi evinde Koç burcunda Big Bang enerjisi yaratır. Burada ne kadar üretim o kadar enerji çıkışı demek. Paralel. Ve bunun ilki önümüzdeki hafta ilk üretim aşaması başkalarının kaynakları üstünden. Ondan sonra kendi kariyerin. Aksi takdirde Plüton'da orada hepsi erir gider. Sen yapmazsan arkandan Satürn başkalarına yaptırır. O bunu doğru yapmadı. Çat. 12 numaralı evde çünkü Satürn. Tam arkanda. Hem sana aşırı bir koruma içgüdüsü veriyor hem de unuttuklarını, yapamadıklarını, yapmaktan korktuklarını çat eder. Sonra sen döner bir bakarsın hayatına hiçbir şey kalmamış. Çünkü hiçbirine hakkını vermedin. Done. Sana kalmış olan bir şey. Gelelim şimdi ikizler burçlarına. Sizde olay haftanın hemen başında Ay Yay burcunda ne yapıyorsan en üst high level'da en ciddi manada yapacaksın. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler. Her ne yapıyorsan Sayın Yay. Bunu yapmak zorundasın. Çünkü senin oğlan 8 numaralı evde. Aldın yaptın ciddi manada. Gözünden kaçtı. 8 numaralı eve geçtin. Başkalarının kaynakları sana diyeceklerin laf ne biliyor musun? Bizim senden istediğimiz bu değildi. Bu ham veri datası yanlış. Bu algoritma çalışmaz. Çalışmaz diyecekler. Senden bunun hesabını sorarlar. Oradan alacağını çünkü 9 numaralı evde daha üst level'da 9 numaralı evin sahibi Yaydır ama sende kova ve Plüton orada. Dönüşüme elinde kalanlarla geleceksin. Ve elinde kalanlar en üst güncel sürümde değilse Plüton onları önce parçalar. Bunu becerememişsin. Önce parçalar. Yani yaşamsal alanı. Yani ben bunu bu şekilde yaptım. Yanlış yapmışsın. Yanlış bilgi bu. Yanlış data. Yanlış ürün. Paramparça et. Niye? Baştan yapacaksın. Ve benim dediğim şekilde yapacaksın. Ben seni de dönüştüreceğim. Çünkü buradaki dataların yanlış. Diyecek sana sayın güzelim ikizler. Ona göre oyna. Onları yapmak zorundasın matematiksel ve mantıksal olarak. En güncel hali. Ne yap et? Update'ini son sürüme taşı. Ne yap et? Aksi takdirde sonuçlarını sen yaşayacaksın. Ondan sonraki haftaya Koç burcuna geçtiği zaman 11 numaralı evde Satürn'de herkesin ortasında çat diye Satürn bu sefer keser hesabını. Ya bu hafta yaparsın ya da ondan sonraki hafta çok büyük pişmanlık geçersin. Haberin olsun. Abi bak Jüpiter senin 2 numaralı evinde. Onu çok iyi bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Abi dedim yalnız ha. Gelelim. Yengeç burçlarına. Sayın yengeçler. 6 numaralı evden başlıyorsunuz. Organizasyonlarının hepsini 2 defa, 3 defa, 4 defa gözden geçirmeniz gerekiyor. İyi yönetebiliyor musunuz? İyi kararlar veriyor musunuz? Ve verdiğiniz kararlar, verdiğiniz kişilerde istediğiniz noktaya gelebiliyor mu? Bu bir. 2. Siz yeterince güncel misiniz? Mayday, mayday. Mayday, mayday. Öğretmenlerin, yöneticilerin de güncellenmeye ihtiyacı vardır. Onları da bir üst yöneticiler günceller. Onları da bir üst yöneticiler günceller. İyi kontrol et yönettiğin şeyi.
sonucunu? Olması gereken yerde mi? Olması gereken şekilde mi? Sırf kendininkileri kontrol etme. Belki seninki güncel değil, nereden biliyorsun? O halde daha üst bir seviye, sen bana göre bu tamam deyip daha üst bir level'a götür. Bana göre bu tamam. Benim görmediğim veya güncel olmadığım bir şey var mı? Bunu sormak zorundasın. Aksi takdirde aksi takdirde Satürn kavuşumuna geçerken derler ki bu yeterince güncel değil. Daha üst, yakında tanıdığın bir daha üst level'da kimse yok muydu? Vardı. Niye sormadın? Çünkü kendine o kadar güvendin ki kendi bildiğini en güncel bilgi zannettin. Ondan sonra Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Orada Satürn gerçekliği çıkıyor ortaya. Ve diyor ki bu güncel değil. Nedense değil. Güncel değil. Tamam ham ama güncel değil. O güncelliği nereden bulacağım? Ya yeterince güncellemezsen ondan sonra 8 numaralı evde Plüton'la bir kavuşursun. O da der ki gerçekten güncel değil. Ben bunu parçalamak zorundayım. Ve bunu sana yapacaklar. Senin güncel diye piyasaya koyduğun rakiplerin ve başkalarının kaynakları. Oradan geleceksin yani. Gelecek ya sana başkalarının kaynaklarının yönettiğinden alacağın gelir. Oradaki kişiler sana diyecek buna. Bu her şey çok güzel ama biz istemiyoruz bunu. Çünkü yeterince güncel değil. Orada artık ipin koptuğu, bandın koptuğu yer. Çat. Çünkü oradan sonra dönersin artık geriye. Ondan sonraki hafta Satürn zaten senin 10 numaralı evinde. Karşıdan Satürn izler seni. Yapamadın değil mi? Yapamadım. O zaman ben senin faturanı kesmek zorundayım. Çat. Sayın yengeç. Haberin olsun. Yapmak zorundasın abi. Gelelim aslan burçlarına. Siz bu hafta kalan 11 burç arasında en şanslısınız. Çünkü sizin yönetici gezegeniniz bir gezegen değil, yıldız. Güneş. Hepsinden daha üstün. Bu da zaten size bu egoyu veriyor. Ben en iyisini bilirim. Bilemezsin. Niye? Tamam güneş ama sen sabit bir burçsun. Sadece bunun ucunu görürsün. Oradan kaybediyorsunuz zaten. Sadece orayı gördüğünüz için. Tamam güneşin akışı geliyor ama tek açı önünüzdeki açı değil ki. Onun toprağı var, onun havası var, onun suyu da var. Siz sadece ateşten bakıyorsunuz. O da yeterince güncel değil. Bu yüzden bu hafta bütün sezgi, yaratıcılık ve olasılıkları, matematik, mantığı, her şeyi birleştirebildiğiniz kadar birleştirin. Çünkü 5 numaralı evden başlıyorsunuz. Yaratıcılık evi. Geleni al, yaratıcılığınla birleştir, yüksel. Aç kendini, yani kendini parçalamayana o level yok. Kendini öyle bir aşmak zorundasın ki kendini tanıyamayacak hale gelmen lazım. Sağdan soldan değil. Kendini öyle aşman lazım ki kendini tanıyamayacak hale gelmen lazım. Kendini parçalaman lazım. Bütün matematiği, yeni formüller, yeni fonksiyonlar, yeni veri dataları yazman gerekiyor. Ve onları ondan sonra 6 numaralı evde Oğlak Burcu'yla istikrarlı, kestirmeden ve pratik yoldan olmayan, çünkü Aslan Burcu'nun en büyük laflarından bir tanesi hep pratik yolları seçmeye çalışması. Ama Satürn orada sana çizer, eksi, false. Niye? Pratik yol yoktur çünkü. Evet diyecek. Aynı benim gibi gülecek Satürn. Pratik yol yok kardeşim. Ya bir düz yol var ya başka bir yol yok. Pratik bir yol yok. Tamam sen pratik yap. Sen bir adım daha ileri attın, ben arkadan çelmeyi takarım veya çat diye yaptığını yıkarım. Sonra faturayı da sana veririm. Sen de böyle kalırsın. Aynen. Çünkü Plüton senin 7 numaralı evinde. 6 numaralı evinde Oğlak var. Satürn yok. Satürn nerede? Senin 9 numaralı evinde. Bütün yaşam alanını biçer. Eğer yaratıcılığında kendini aşıp asla yapmayacağım dediğim olayları yapma konumuna gelip en doğru bu hesaplardırı aşıp
Bana göre en doğru bu hesap. Ama senin kısıtlı verilerine göre onları güncelledin mi? O nerede yapılıyor? Onun için asla yapmayacağım dediğin şeylerin üstüne gidip orada onları paramparça edip geçip orada yeni doğruları deneye yapman gerekiyor. Denedikten sonra zaten aslında asla yapmayacağın şeyin aslında ne kadar olabilir olacağını göreceksin. Sadece denemedin çünkü senin doğruların içinde olmadığı için reddettin. Çünkü pratik yoldan gitmeye kalktın. Bu tamamen mantık dışı. Ama bunun mantık dışı olduğunu görmüyorsunuz. Görmek durumundasınız. Aslanlar görmek durumundasınız. Aksi takdirde o dönüşüm alanına, Plüton kavuşumuna sadece şu anın güncelleri gelir. Ama şu anın güncelleri bile 4 gün içerisinde daha güncel olabiliyor. Çünkü matematiksel ve yapay zeka alanında, veri data alanında her şey çok hızlı güncelleniyor. Sen 5 numaralardan o hıza ulaşabilmen lazım. Ama bunun için de kendi doğrularını aşman lazım. Nokta. Gelelim Başak burçlarına. Sayın Başaklar, 4 numaralı ev. Kendi köklerinizde daha üst aşamayı gördünüz mü? Antenlerinizi açtınız mı? Çünkü sizin yönetici gezegeniniz lakabı tanrılardan haber taşıyan gezegen. Yani uç nokta sezgisel bir gezegen. Senin yapman gereken şey matematiksel ve mantıksal zekanı alıp sezgi süzgecinden geçirmen. Ve sonuçta yine matematiksel ve mantıksal sonuçları birleştirmen. Çünkü sen bunları hissediyorsun sezgilerinle ama farkında değilsin. Çünkü bazen fazla kör kütük matematiksel ve mantıksal gidiyorsun. O da zararlı. Sezgilerin ne diyor? Bu diyor ama bu hesap tutmuyor. Benim sezgilerim bu geçerli diyor ama bu hesabım tutmuyor. O zaman bu hesabı aç. Aç bu hesabı. Aç bu formülü. Bak bakalım oraya bir güncelleme geliyor mu? Çünkü o sıkıştırılmış bir formül. Onu aç, oraya akış sağla, veri akışı sağla. Tıkır tıkır görmeye başlayacaksın o güncellemeyi zaten. 4 numaralı evin çünkü. O güncellemeyi görmeye başlayacaksın. O güncellemeyi görmeye başladığın andan itibaren şurası çalışmaya başlayacak. O zaman bunu da böyle yaparım. O zaman bunu da böyle yaparım. O zaman bu mantıklı mı mantıklı mı? Mantıklı mı mantıklı? Sayısal, matematiksel bir geçerliliği var. Var. O zaman yap. Ay oğlağa geçtiğinde. Var mı bir karşılığı? Matematiksel, mantıksal bir karşılığı? Var. Ben de öyle sezmiştim zaten. Ça. Ver ondan sonra haftanın sonunda Kova burcundaki Plüton'a 6 numaralı evinde inci ve elmas gibi işlesin onları. Ve sonra sen de ondan sonra o işlenenleri yönetmeye başla. Bu mudur? Budur. Çünkü Mars senin önümüzdeki hafta Başak, alçalan balık 8 numaralı evine giriş yapacak. Koç. Kendi alanın yönetiminden başkalarının yönetimine, organizasyona gitgide büyüteceksin Sayın Başak önümüzdeki hafta. Ama bunları yapmak zorundasın. Bitti. Gelelim Sayın Teraziler. Nedir durumunuz Sayın Teraziler? Düşündüklerinizi 3 numaralı daha üst aşamayı görmeye başladınız artık. Balans ayarı oldu. O gördüklerinizi yapmaya hazır mısınız? Çünkü ben de güneş terazi ve ben kabak gibi görmeye bak. Cam gibi görünüyor. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Çünkü kabak gibi görünüyor artık her şey. Görmüyorum diyorsan körsün. Bakmıyorsun. Yeterince odaklı değilsin. Bunu derim ben sana. Ben görüyorum çünkü. Yeterince odaklı değilsin. Ve üstündeki yükleri, başkalarına ait olan yükleri atmadın.
Onlar zaten görmeni engelliyor. Öncelikle onları at. Çünkü 7 numaralı evsin. Önce siz dersin. Önce onları at. Herkesi temizle. Ondan sonra kabak gibi görmeye başlarsın. Ondan sonra matematik çalışmaya başlar. Ha diye. Ha diye. Ondan sonra ay oğlağa geçtiğinde 4 numaralı evde ver coşkuyu. Matematik ve mantık verileri tık 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 işlemeye başlayacak 4 numaralı evde. O eşittir 10 numaralı ev. Evet. En son final destination. O işlediğini bir de Plüton'la biçimlendir. Ve akışa ver. Düşün. Oturt. Çoğalt. Ver akışa. Düşün, oturt, çoğalt, ver akışa. Çünkü Mars senin 7 numaralı evine giriş yapıyor. Ciddi işler ve ciddi adımlar. Ciddi düşünceler, matematiksel ve mantıksal ciddi düşünceler ve ciddi akışlar. Bu hafta start veriyor Sayın Terazi. O yüzden o yükleri atmadıysan zaten göremezsin. Görmüyorsan da zaten onda 10 üretebilecekken sıkısılı zero, onda 10 üretebilecekken onda 5, onda 4, onda 3. Yani önce sizin işleriniz bitsin dersen onda 1'e kadar gidersin. Ondan sonra dersin ki ne yaptım ben? Yapacak bir şey yok. Olsa dükkan senin. Ondan sonra 7 numaralı evdeki Satürn keser faturanı. Ben dedim derim. Ben demiştim yapacak bir şey yok. Aynen. Gelelim sayın akrep burçlarına. Kendi değerlerinizin analizini yapıp en yüksek level'a nasıl çıkabilirsiniz? Sizin level'ınızdan, değerlerin level'ınızdan daha üstü var mı? Önce o, ondan sonra o. Önce de en üste çıkabilmiş miyim? Daha üstü var mı? Ay 2 numaralı evde balık yay burcunda. Kendi değerler evinde. Var mı? Bok modum ki. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman geriye kalacaksın. Yapacak hiçbir şey yok. Peki var olanları en üste çıkardın onu da yapmadın. Oho biz ne diyoruz o ne diyor. Aynen biz ne diyoruz o ne diyor. O zaman yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. 6 numaralı gemi geçecek olan Plüton haftanın hemen başında kendi yönetici gezegeni tam ters istikamete geçiyor. Çünkü Mars sağ taraf Koç, sol taraf Akrep. Bu şu sağ tarafa geçiyor. Senin tam tersine. Burnundan getirir her şeyi. Seni linç eder. Çünkü tersten gelecek. O yüzden önce elindekileri en üst level'a getirdin mi? Tamam. Şimdi daha üst level'ı var mı? Çünkü burayla en üst level'a getirirsin. Sonra çekilirsin. Bakarsın sağa sola. Başkalarının level'larına bakarsın. Sonra güncelleme tuşuna basarsın. Hepsi güncellenir. Ben bayağı bir aşağıdaymışım şurada. Onu yükseltmen gerekir. Yükseldin mi? Evet şimdi onu da yükselt. İlki kendi potansiyelinin zirvesiydi. Şimdi tümsel zirve daha üst. Bunu yapman gerekiyor ki bunu özellikle Ay Oğlak Burcu'na geçene kadar yapman gerekiyor. Önce değerlerini kontrol et. Ondan sonra şurayı kontrol et. Mantığın ve matematiğin yeterince güncel mi? Güncel mi? Tamam. O zaman Ay Kova Burcu'na geçtiğinde haftanın sonunda 4 numaralı evine her şeyi dönüştürüp bütünleştirme zamanı. Çünkü ondan sonra o esnada Mars seni dürtmeye başlayacak Koç burcundayken. Getir artık, getirmek zorundasın sayın Akrep. Getir. Elinde hiçbir şey yoksa neyi götüreceksin? Çünkü Mars'ın olduğu evde Koç burcunda Satürn'de var. En son faturayı o gün verecek zaten. Ki Mars Koç burcundayken çok inanılmaz kaos enerjisi yaratır. Zaten orada sen zaten sezgisel hareket ediyorsun. Ama
Mars şu anda sezgisel alanda değil, savaş alanına geçmiş durumda. Önümüzdeki hafta dananın kuyruğu kopuyor orada. Bitti. Gelelim yay burçlarına. Sayın yaylar. Ya bütün en zor sınava girecek olan onlar. Niye? Çünkü bütün yaşam alanlarına bakacaklar. Birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev, 11. 12. ev. Ondan sonra birinci eve geri dönecekler. Hepsi güncel mi diye bakacaklar hepsine. Yeni alanda hepsi güncel mi? Yeni alanı kontrol ediyorum. Yeni alanda bilmediğim bir şey var mı? Çünkü burası artık yeni frekans. Bilmediğim bir şey var mı? Var mı? Ben bununla daha üst tarafa geçmeye hazır mıyım? Çünkü alan yeni. Oradakilerin hepsi sana yabancı. Hepsi sana da yeni. Burada otomatik olarak şurayı kontrol etmen gerekiyor. Benim bilgilerim bunları işleyebilecek kadar güncel mi? Güncel değilse çünkü Ay Oğlak Burcu'na geçtiğin an sen kendi değerlerini yaratmaya başladığın an şuradaki matematikle yeni alandaki matematik tutmayacak. Yapacaksın oldu. Olmadı. Niye? Olmadıysa zaten buranın güncel olmadığını bil. Burada kusur arama. Bu alan artık yeni. Burada kusur arama. Kusuru burada ara. Şurada ara şu kusuru. Çünkü banko net burası güncel değil. Çünkü sen o alanda yeni olsan, alan eski olsa alan kusurlu olur. Ama alan yeni, yaptığın bir şey olmuyor. Demek ki şurasında kusuru var. Çünkü alan yeni. Ters mantık güdeceksin, ters matematik yapacaksın. Return işleteceksin. Format, return, print, out. Done. Successful zero mu? Tamam. O zaman şurası güncellenmiş demektir. Çünkü yaptın mı? Geliştirmek için 3 numara eve geçecek Plüton'a. Plüton eğer sen şurası önce bakacak elindekine Plüton. Bu iyi ama yeterince iyi değil. Aklını getir bakayım. Bundan kaynaklanıyormuş zaten bu. Successful 1, 2, 3, 4, 5. The first 5 delayed. Trashed. Fatal error. Dön. Run tuşuna basıyor. Olmuyor. Basıyor. Oluyor. Matematiksel hatalar var. Ama yaptım. Matematiksel hatalar orada yok. Buradaki kodlarda var. Oradaki kodlarda var. Zaten Mars'ta Koç burcuna geçmiş. Kaos almış başını gidiyor. Sonra bir de sana Satürn. Dur. Ne oldu? Fatura. Güncellemediğin veri dataları. Ödemek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Bunu ödemek istemiyorsan yapmak zorundasın. Bitti. Gelelim sayın Oğlak burçlarına. Sayın Oğlaklar. Nerede başlıyor? Geçmişten artan dataların buraya uyuşup uçmadığını elinde kalanlar geçti ya şimdi. Burada senin elinde malzeme var. Yeni alan elindekiler yeni alanla uyuşuyor mu? Önce ona bakman lazım. Sen yeni alanla uyuşuyor musun? Önce ona bakman lazım. Önce onu güncelleyeceksin. Elindeki her şeyi. Bunu yapmak için de alana çıkacaksın. 1 numaralı eve. Güncellemenin geçerli olup olmadığını ancak orada anlarsın. Başka yerde değil. Ve orada da net matematiksel %100 mükemmel oranda tutturman lazım. Çünkü orası senin yaşam alanın olacak. Burası idare eder. Olmaz, orası senin yaşam alanın. Oraya yarın geleceksin. O idare eder. Sana error verecek. O zaman ne yapacaksın? Değerlerine direkt eksi mi yapacaksın? Çünkü sen o değerlerle bir rutin oluşturacaksın kendine. Yapacak bir şey yok. O zaman rutin alanın komple error. Algoritma çöktü. Bitti. Satürn sana bir fatura. Satürn'e fatura çıkmaya gerek bile kalmayacak. Direkt Plüton'un içinden geçeceksin. Çünkü Plüton 2 numaralı evi. Her şeyi sen yönetiyorsun. Yönetim başkasının elinde değil. Sende sayın Oğlak. Seni direkt biçerin içerisinden geçirir. Ne oldu?
Sen bu gidişle bütün alanı berbat edeceksin. Bir de el attığın diğer algoritmaları berbat edeceksin. Çünkü sen daha güncellenmemişsin. O yüzden şu biçer döverden geç. Plüton biçer döverinden geç. Orada sen bir güncelle otomatik olarak bu alan da gidecek seninle beraber. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şeyi inşa etmediysen bu güncel alanda orada şanslısın. Sırf sen güncellemeye gidersin. Çıktığında tertemiz alanda inşa edersin. Ama hem bir şeyleri yapıp güncel olmadan yaptıysan seninle beraber onlar da gider. Mars Koç burcunda hayatta dinlemez yapıp yapmayacağını, çünkü orada kaos enerjisi yaratacak, artı pozitif bir kaos enerjisi yaratacak. Sen kişilerin ne kadar gerisinde kalacağına bak. Ya o güncelleme, o evren oradan geçtikten sonra takılı kalırsan. Dondu. Ne zaman duracak? Hiç. O sonsuza kadar orada. Çünkü böyle algoritmalar var. Bir takılıyor orada arka planlar. Geçti. Keşke en başta kontrol etseydim demeye başlarsın. Geç Python'un içinde o takılı kalan algoritmalar var. Kimileri de artık diyor ki bunun güncellemesi mümkün değil. Çok uzun. Yani uzana kadar çekin dişini yapacak bir şey yok. Ben olsam derdim. Çek dişini ama onunla mı uğraşacağız? Allah yürü. Kova burcu. Sayın kovalar. Sayın kova. Ay nerede? 11 numaralı evde. Dış kaynaklarda bulabileceğinin en üstünü bulacaksın. Tertemiz. Ay yay burcunda 11 numaralı evde. 11 numaralı evin sahibi kim? Kovanın kendisi. En güzel kısmı o. Kovanın kendisi. Yani en üstü bulamadıysan kusuru kendinde arama. Kendinde ara. Sen de niye kendini aramayacaksın? Yani kendinde arasın. Çünkü o en üst olmayanın bağlantısı kendisi kurdu. O zaman kendi değer yargılarınla ilgili sorunlar var demektir. O zaman sen güncellenmediğinin bile farkında değilsin demektir. O derece mi? O derece. Peki bu durumda ne olacak? 12 numaralı eve geçecek. Her şeyi tamamlamaya kalkacak. Şimdiyle geçmişi birleştirmeye kalkacak. Yani bu yeni alandaki şimdiyle geçmişi mi yoksa bir önceki ay? Bu alandaki şimdi ve 5 dakika önce yaptıklarını güncellemeye kalkacak. Tutmayacak. Bağlantı kopacak. Ya da bağlantı eksik olacak ve ana merkezi sömürmeye başlayacak. Çünkü yanlış kısımda bağlantı kurdu. Yanlış dış hatta bağlantı kurdu. Otomatik olarak bir numaralı evdeki Plüton'da her şeyi parçalayacak bu sefer. Yani doğru kişiyle doğru bağlantı kursaydın kardeşim. Allah Allah tabii. Ayıp denen bir şey var ya. Venüs 4 numaralı evde. Uranüs 4 numaralı evde. Direkt kriz yaratırlar. Alçalar ne? Aslan. Geç orayı geç. 2 numaralı ev balık. 3 numaralı ev koç. Direkt yakın çevrende böyle matematiksel bir inşa etmek zorundasın mantıksal olarak. O atışı yapacak. Onların arasından sen Mars ve Koç'tan daha hızlısın. Şurada. Çünkü senin şurası Uranüs. O yüzden çok daha önde gitmen gerekiyor. Çok daha önde gidip tersten inşaya başlaman gerekiyor. Tersten inşaya başlarken arkaya da kaçırmaman lazım ama. Çünkü zaten öndesin. Zamana ayak uyduracaksın ama aynı zamanda kendini de güncelleyeceksin. Yapacak bir şey yok. O yüzden dış bağlantıların çok önemli sayın Kova bu hafta. Onlara dikkat edeceksin. Bunu yapmak zorundasın. Kendini de güncelleyip tutmak zorundasın. Aynı zamanda Satürn disiplinine de uymak zorundasın. 3 kulvarda birden yarışacaksın sayın Kova. Bitti. 3 numaralı evde Mars bunun hakkını sana verecek zaten. Sıkıntı yok. Venüs zaten 4 numaralı evine giriş yapmış. Bitti ya. Aynı nokta. Gelelim sayın balıklar.
kariyer evin. Oradan başlıyor. Önce iş, önce matematik, önce mantık, önce hayattaki duruşun, önce her şeyin. Önce her şeyin. Bak bakayım, orası senin hayal gücün çok yüksek. Neptün var orada. O hayal güçteki en üst noktayı matematiksel ve mantıksal bir algoritmaya indirebildin mi? Önce buna bak. Bunu yapamadıysan, çünkü bir sonraki adamın bunu yapmış olanlarla aynı ortamda bulunmak. Orada zaten direkt dananın kuyruğu kopar. Haftanın ortasında hemen. Direkt dananın kuyruğu olup da herkes çırılçıplak. Herkes en üst işlenmiş halde. Ve elle tutulur somut bir matematik algoritma işliyor orada. Veri sürekli dönüyor. Ve orada ürettiklerini gösteriyorsun. Ben kalemle şunu yaptım, ben şunu yaptım. Mantıklı mı? Evet. Ne kadar süre içerisinde, ne kadar sürelik bir işlem gücü var? RAM ne kadar? Kaç terabayt? Artık terabayt eskidi. Bunları karşılaştıracaksın. Bunları karşılaştırdıktan sonra karşılaştırılmış olan şeyleri Plüton'la bir üst aşamaya geçireceksin sonraki hafta için. Ve onun için de Mars'ın 2 numaralı evdeki Koç burcunda senin değerlerine verdiği Big Bang patlamayı iyi kullanman gerekiyor. Çünkü orada hiçbir burçta olmadığı kadar sert işleyecek senin burcunda. Bunu da yönetebilmenin tek yolu en üst hayal gücünü, bütün hayal gücünü dev bir matematiksel algoritmaya çevirmek. Ama run tuşuna bastın mı successful, zero, kusursuz dediğine emin olman lazım saymalık. Aksi takdirde none. O koça yetişemezsin sen. Yapacak bir şey yok. Başka türlü yetişemezsin. Yapmak zorundasın. Arkadaşlar, ben Ozan Kurtay, benlik bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese arbeler. Eyvallah.